Herkese merhaba. Size bugün indigo çocuklardan bahsedeceğim. Indigo çocuklar, indigo insanlar. İnternette, YouTube'da birçok yerde bu indigo insanlarla alakalı çok farklı yazılar, çok farklı yorumlar var. Bir kere en başta YouTube'da bu videoyu çekmeden önce izlediğim çok takipçili ve birçok insanın da 800 küsür bin insanın izlemiş olduğu bir video dikkatimi çekti. Birkaç video daha var bununla alakalı. Diyor ki videoda proje. 2020 yılında Atakan diye bir çocuk çıkmıştı televizyonlara, hatırlarsınız. Onunla alakalı bu videoyu çekmişler. Çünkü tarihlere bakıyorum. Aynı. 2020'de çekilmiş videolar. Bir kere şöyle indigo denilen ruhların bir hesaplama yöntemi var. Buna da numeroloji üzerinden, numeroloji ezoterik bir bilimdir. Numeroloji üzerinden Pisagor'un üretmiş olduğu bir sistemdir. Harf ve sayıların frekanslarının ve titreşimlerinin olduğunu düşünerek ürettiği bir bilimdir. Ezoterik bir bilimdir, bir tablodur numeroloji. Numerolojide 11, 19, 22, 33 sayılarını bulduğumuz zaman bu insanlara indigo diyoruz. Fakat şöyle, buradan sonra ben kendi yorumlarımı yapacağım. Kendi teorilerimi, gördüklerimi aktaracağım. Bir parantez açayım. Indigo insanları ancak indigo olan insanlar anlar. Ben de bir 11'im. Nasıl? Nedir bu indigolar? Indigolar numerolojiye göre toplumun %25, %30'luk kısmını oluşturduğu düşünülüyor. Yani bu sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, hatta siz dahi olabilirsiniz. Bu indigo insanlar ya da kristal insanlar ya da çocuk da diyebilirsiniz. Bunlara proje diye lanse ediyorlar. Peki neden? Bakın, aslında proje olan bu insanlar değildir. Benim dediğim bu ezoterik cemaatlerin planlarında böyle insanlar, bu tür insanlar oluşturmak, üretmek ya da geliştirmek zaten var. Bunu biliyoruz. Bu zaten Deccal sisteminin ta kendisidir. Deccal'e de ayrıca değineceğim. Bu videoda değil. Bu ezoterik cemaatler bu insanları kullanmanın yolunu biliyorlar. Bu ilmi bilgiler ışığında bu insanları yani indigo insanları nasıl kullanacaklarını bildikleri için zaten ki kullanıyorlar da onların özelliklerinden istifade ediyorlar. Ve 2014 yılında okumuştum Aydın Salih'in kitabında. Orada da yazıyordu bu insanlar projedir diye. Fakat kesinlikle insanların kendisi proje değildir. Dediğim gibi cemaatlerin niyetleri o insanları kullanmaktır. Peki bu insanlar neden böyle algılandı bu araştırmacılar, doktorlar tarafından? Bakın, ilk önce bu insanların bir özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Diğer insanlarla bu insanların arasındaki fark nedir? Bu insanların numerolojiye göre, ilk önce numeroloji üzerinden gideyim. Numerolojide harflerin ve sayıların bir titreşimi, bir frekansı olduğunu söyledim. Pisagor da zaten bunun üzerine geliştirdi bu bilimi. Ezoterik bilimi. Sonuçta isimler harflerden oluşuyor. Her harfin kendine has bir titreşimi, frekansı vardır. Mesela A dediğim zaman bir nota gibi düşünün bunları. B, A, C dediğim zaman C harfinin ya da A harfinin çıkarkenki yaydıkları ses dalgası, titreşimi birbirinden farklıdır. Bu nedenle birine Ahmet, Mustafa, Zeynep, Ayşe dediğiniz zaman bu harflerin bir araya geldiği zaman oluşturduğu kombinasyonlar o insanın zihnindeki nöronları ona göre belirgin hale getirir. Doğal olarak çocuğa isim verildiği zaman doğar doğmaz, yani 40 gün sonra artık ne zaman verildiyse o isim, 3 yaşından verdi, 1 yaşından verdi, hiç önemli değil. Sonuçta ailesi ve sevdikleri, çevresi, tanıdıkları o insanı o isimle anarlar ve sürekli o frekansı ona yollarlar. Onun ismindeki o ses dalgalarını ona yollarlar. O da tabii ki de onu benimsediği için çok kuvvetli bir biçimde nöronları ona göre gelişir. İşte ben Ahmet'im, Ahmet. O frekans artık onda yayılım yapar. Tüm hayatında, çekim kuvvetinde, etki tepkide, artık mana anlamında söylüyorum, dünyaya yaydığı enerji bu şekilde ona geri döner. İsminden sebep. İsmin anlamını herhalde zaten önemini bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Bundan sebeptir yani ismin önemi. İsmin numerolojik olarak bu şekilde açılımı vardır.
yine Ahmet üzerinden örnek verelim. Ahmet isminin de ayrıca farklı hesaplamaları, farklı anlamlarını içeren ilimlerde, bilimlerde mevcuttur. Demek istediğimi numeroloji üzerinden sanırım anlattım birazcık. Yani insana isminin etkisinin nasıl olduğunu biraz izah etmeye çalıştım. Dediğim gibi bu harflerin her biri bir nota gibi olduğu için o insan artık bir beste haline gelir. Bir müzik, bir senfoni haline gelmeye başlar. Kendini oluşturur. Ona verilen isimler ve soyadıyla beraber o insan artık tektir. Tektir yani. Onun tüm yaşadıkları etki ve tepkileri, işte çevreden gelen faktörler artık onu o yapar. Eşsiz ve benzersiz bir insan olur. Bundan yola çıkarak yine numeroloji üzerinden gideyim. Numerolojide ayrıca bakarsınız zaten 1'den 9'a kadar çakralar vardır. Bu çakralar bizim bildiğimiz metafizik çakralar değildir. Bu çakralar duygusal anlamda hayata bakış açımızı genel anlamda belirleyen çakralardır. Dediğim gibi 1'den 9'a kadar ana kolon dediğim benim duygusal anlamda çakralardır bunlar. 11'leri yani indigo sayıları ayrı tutuyorum buradan. Onlar ayrı. Onlarda da bu çakralar mevcuttur hayat amaçlarında. Ekstradan da 11'e işte 1, 11'e 2, 11'e 3 ya da işte 22'ye 3 gibi çıkabilir isminden ve soyadından aldığı sayılardan sebep. O hesaplamasını dediğim gibi numerolojide bakarsınız. Bu numerolojiyi ben astrolojiye çok benzetiyorum. Astrolojide nasıl 12 tane her aya ait bir burç varsa numeroloji de aynen bu şekildedir. Zaten insanın karakterini, düşünce yapısını belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de burcudur. Nasıl ki astrolojide 12 tane ana burç varsa, yani güneş burcu varsa, yükselenleri vesaire, burada da aynı şekilde işleyen bir sistem var. Dediğim gibi 1'den 9'a kadar karakter, tipoloji çakralarıdır bunlar. Bu çakralar bizim hayata bakış açımızı belirleyen ana unsurlardan bir tanesidir. Hatta belki astrolojiden bile bakış açısı anlamında gelen enerji astroloji üzerinden gelir. Bizim gönderdiğimiz numeroloji üzerinden gider yani evrene. Peki tamam. Bu insanların özelliği ne? Indigo olan insanların özelliği ne? Bu çakralardan, bu tipolojilerden farkı ne? Bunu anlatmak aslında çok zor. Şöyle bir baktım, bunu gerçekten anlatabilen birkaç kişi var sadece. Zaten anlatanlardan bir tanesi de bir bayan. O da indigo. Çok güzel anlatmış. Bir de başka bir videoda ana özelliklerinden bahsedilmiş. O ikisi çok hoşuma gitmişti. Dediğim gibi bu videoyu yapmadan önce bir baktım kimler ne anlatmış. Bunu ancak anlatabilmenin tek yolu şu şekilde herkese hitap edebilmem için, herkese bunu anlatabilmem için genel anlamda. Çünkü detaylarına burada girdiğim zaman çok ütopik şeyler söylemem gerekecek. Bu da beni çok yanlış anlamaya insanları sevk edecek. Onun için yüzeysel geçmek istiyorum. Yine ütopik olacak ama gördüğüm ve karşılaştığım, analiz ettiğim, hatta indigo insanlar üzerinde de gördüğüm, çevremde tanıdığım insanlarda, onlarda gördüğüm, analiz ettiğim yorumlar bunlar aslına bakarsanız ve kendim üzerinde. Şuradan başlayayım. Dünya bildiğiniz gibi sahipsiz değil. Evren bildiğiniz gibi sahipsiz değil. Burada bir sistem var. Bir sistem işliyor. Allah da ayetlerle zaten bunu söylüyor. Biz diyor bir nizam, düzen koymuşuzdur. Yani evren o şekilde işler diyor. Bakara suresinde ve başka surelerde. Özellikle Bakara suresinde bunları bazı videolarda belirttim zaten. İnsan da aynı şekilde bu evrenin bir parçasıdır. Makro da mikrodur. Evren nasılsa her insanda birer evrendir. Bu indigo insanlar normal insanlardan, yani normal olarak kastım orayı bir açayım. Normal insan dediğimiz ne yapar? Biz de gayet normaliz. Yani indigo insanlar gayet normal. Tek farkı normal insanların 6. his dediğimiz 3. boyutun haricindeki boyutları algılama seviyesi bir miktar düşüktür. Fakat benim başta dediğim bir analiz yaptım demiştim. Indigo insanların haricinde bu 1 ve ana kulvarı 1 ve 9 olan çakraya sahip insanların bazılarında ben indigoluk işaretlerini gördüm. Nasıl? Genelde 1'lerde çok fazla gördüm. 7'lerde çok fazla gördüm. Belki de bana öyle denk gelmiş olabilir. Dediğim gibi bunları çok fazla gördüm. Buraya geleceğiz. Indigo insanların 6. his dediğimiz
5 duyu organıyla algımızın dışında olan metafizik, evrende akan enerji akışlarını, akaşik kayıtları denilen kayıtlara dahi erişebildiğini biliyoruz. Bu insanlar bu kayıtlara erişebiliyor. Günlük hayatımızdan örnek vereyim. Zaten bu dediklerim size çok tanıdık gelecek. Indigoysanız zaten çok tanıdık gelecek. Değilseniz de bir yerlerden bir çağrışım yapacak zaten. Karşısına oturan bir insan yanına, sağına, soluna hiç fark etmez. Etrafında bulunan bir odada bulunduğu zaman ya da bir mekanda, araçta vesaire neredeyse insanların, topluluğun olduğu bir alanda oradaki enerjileri sünger gibi süzer. Nasıl? Kendi iç enerjisini tamamlamışsa, pozitifi yoğun, bilgili, aklı selim bir insansa, biraz da kendinin farkındaysa, o insan oradaki negatif, pozitif tüm enerjileri diğer insanlardan, hani o 1 ve 9 arasındaki kulvardaki insanlardan çok ama çok yoğun bir şekilde hisseder. Hatta bir arabaya, bir metroya, bir yere gideceği zaman, bineceği zaman, bir yere gideceği zaman daha gitmeden bile o mekanın enerjisini hissedebilir. Ne demiştim? Bazı insanlarda, indigo olmayan bazı insanlarda bunu gördüm. Bu var demiştim. Fakat işte oraya geldik. Oraya bir parantez açmak lazım. Neden var? Bakın, indigo dediğimde ne demiştim? 6. his. 6. hisleri kuvvetli varlıklar. Dünyaya doğuştan bu şekilde gelirler. İsimlerinden kaynaklı, titreşimden kaynaklı, titreşimleri yüksek olduğu için bu şekilde yoğun enerji içerdikleri için bunu yapabilirler. Demedik ama dedik artık. Bundan sebep diğer insanlar buna erişemedikleri için, yani bu enerjilerini elde edemedikleri için, halbuki ellerinde yapamadıkları için indigo sınıfından ayrışırlar bundan sebep. İşte benim o tespit ettiğim insanlar kendilerini geliştirdikleri için, pozitife oldukları için, araştırıp öğrendikleri için, Allah'ın, hep bunu söyleyeceğim, Allah'ın oku dediğini yaptıkları için, anlamaz mısınız, görmez misiniz dediği ayeti uygulayabildiği için, yani farkındalıklarının farkında oldukları için çakralarını açarlar. 6. hisleri kuvvetlenir. Artık onlar da bir indigo enerjisine sahiptir. Olmayanlar ne yapar? Günlük rutin hayatlarında Allah'ın haram dediği şeyler nedir? Bizim Kur'an ve hadis dediğimiz kaynaklar dinde, Hristiyanlıkta hiç fark etmez. Hepsi Allah'ın hak diniydi. Ben İslam üzere olduğum için İslam'dan örnek vereceğim. Kur'an'da baktığınız zaman Kur'an bir ahlak anayasasıdır. İnsanın doğru bir biçimde nasıl yaşayabileceğini söyleyen, vahye muhatap olan Adem zürriyetine, vahye muhatap olmayan evveller zaten Adem'den önce farklıydı. O durum biraz mitolojik. Onları da anlatacağım zaten. Biz vahye muhatap bilinçli varlığız. Yani Ademoğluyuz. Allah diyor ya zaten, biz bu yükü dağlara verdik, taşlara verdik, taşıyamadılar. İnsan aldı diyor ya zaten. Bakın, biz demek ki bir sorumluluk almışız. İşte biz bu sorumluluklarımızı orada yazana göre, ölçüye göre, yani bizi üreten, yazılımımızı bilen, kodlarımızı bilen yaratıcı, böyle yaparsan kendini geliştirirsin. Tekamülüne, yüksek bilince, olması gereken ademi ruha, yani benim istediğim seviyeye bu şekilde gelebilirsin diyor. Yani o tekamül seviyesine ulaştığı zaman insan, indigo olmasa dahi 33 indigo bile olabiliyor direkt. Diyelim ki 1. çakrada, 3. çakrada ana kulları numerolojiye göre, yani direkt 33 olabiliyor. Bu biraz daha gönülle alakalı, ahlakla alakalı, anlamayla alakalı bir şey. Bir de şuraya bir değineyim. İman dediğiniz, iman denilen şeyi çoğu insan yanlış anlıyor. Ben bunun üzerine çok düşündüm. İman ne? İman acaba ne demek? İman ibadet etmek değilmiş. Yani sadece ibadet etmek değilmiş. İbadet sevdiğimizle bir buluşma anıdır. Bu başka bir şey. O başka. O onunla senin aranda olan bir şey. İman denilen şey anlamakmış. Peki neyi? Sana gönderdiklerini tabii ki de. Kur'an'ı, hadisleri. Nasıl anlamak? Peygamberimizin yaşadığı yıldaki gibi değil. 600'lü yıllardaki teknolojinin olduğu zamanki durumu baz alarak anlamak değil. Teknolojiden ve bu dünyadan, bilimden kendini böyle soyutlayarak, at gözlüğü takarak değil. Allah
Ne demiştim İlluminati videosunda? Zamanın sahibidir. Dünyadaki geçirdiğimiz vakit ahiret denilen üst kısımda, ana boyutta çok daha hızlı akar. Zaman burada çok ağır çekimde ilerler. Örnek verelim. Interstellar filminde de anlayabileceğiniz gibi, ki izlemediyseniz de koydum, izleyin. Bakın konumuzdan biraz ayrışacağım ama bir şeyleri anlatmak istiyorum. Allah mahşeri anlatırken ruhların nasıl dirileceğini söyler ya. Ya derler, ne ara geçti bu vakit? Daha biz dün öldük. Daha dün yaşıyorduk derler der ya. Şu an tam hatırlayamadım ama biliyorsunuz durumu. Peki bu nasıl olabiliyor? Bakın Peygamberimiz yine der ya, uyku ölümün kardeşidir der ya. Uyuyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz. Sanki 20 dakika, 15 dakika, 1 saat geçmiş gibi hissediyorsunuz değil mi? Derin uykuya daldıysanız tabii. Derin uykuya daldıysanız. İşte ölüm de böyle bir şey. Ölüm benim Araf dediğim boyutta olan, Araf dediğim kısımda 8. boyut zaman boyutudur. Zamanın, yani 7. boyut ışık. Işıktan bile daha önde gider zaman. Araf dediğin yerde zaman yoktur. Zamansızlıktır. Yani ruhlarımız oradan gelir, geri oraya gider. Buraya ek bir, konumuzun dışındaymış gibi görünen bir bilgi verdim. Peki ben bunları nasıl biliyorum? Bakın Peygamberimiz ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki der, ledun ilmine sahip insanlar akın akın gelecektir. Konumuzu dağıttım. Kusura bakmayın ama bunlar önemli. Benim kendi bakış açımdan anlatacağım. Bunları çok ütopik bulanlar zaten beni dinlemez. Ledun ilmine sahip insanlar buraya patır patır gelecekler. Bakın bu indigo insanların birçoğu farkında değiller. Bu ilimlere, ledun ya da diğer farklı ilimlere belli mertebelerde, belli seviyelerde sahipler. İşte bu insanlar kendini bulmaya başladığı zaman akıl ile, ilim ile, yani bilim ile ilimi birleştirmeye başladığı zaman, zaten bilimi öğrenirse ilim ona gelecek. Bunu yapmaya başladığı zaman akılcıl bir şekilde, bakın 600'lü yıllarda kalarak değil, bugünü görerek, bugünü yaşayarak yapmaya başladığı zaman seviyesi de artacak. İşte iman buymuş. Anlamak. Yaşadığımız dönemi görerek, yaşadığımız dönemi bilerek bize gönderilen, bizim sürümümüze ait olan Kur'an'ı ve hadisleri örnek alarak, onların ışığında ilerleyerek, zamanımızdan da geriye gitmeyerek, bunu sürekli tekrarlayacağım. At gözlüğü takmayarak, bazı kitlelerin yaptığı gibi eleştirmiyorum ama onlara da zaten benim derdim onlara ulaşmak, onlara anlatmak. Onların yaptığı gibi yapmadan kendimizi geliştirebilmek. Yani indigoya tekrardan dönecek olursak, indigo insanlar hisleri kuvvetli diyebiliriz. Üstünkörü konuşursak. Adildirler, adaletlidirler. Nizam, sistem bilirler. Doğru olan neyse onu yapmak isterler. Bir yerde en ufak bir adaletsizlik, haksızlık, antipati görsünler, bu insanlar dayanamazlar. Dedim ya, toplumun tahminen %25, %30'u indigo zaten. Bu ruha sahip insanlar adaletli demiştik. Peki nasıl adaletli? Diyelim bir metrodan çıktınız. Asansör var, bilirsiniz. Asansöre kim biniyor? Benim gibi sapasağlam dallamalar biniyor değil mi? Biz ona gıcık oluyoruz işte. Diğer tipolojiler gıcık olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Indigo insanlar buna çok hassaslar. Düzeltmeye çalışırlar. Bir şekilde müdahale etmeye çalışırlar. Pozitiflerinden bahsediyorum. Negatiflerinden değil. Negatiflere ayrıca değineceğim. Mesela bir yemek sırasına giriliyor değil mi? Fast food zincirlerinde olur ya, sipariş sırası olur. Sen geldin mesela, önde biri vardı değil mi? Kimin hakkı? Senin onun önüne geçmen hak mıdır? Değildir. Orada bekliyor değil mi? Arkasına geçersin. 2. sırada sen varsın. Arkadan bir kişi daha geldi. 3. kişi geldi. Ne yapıyor? Tak öne kaymaya çalışıyor. 4. 5. derken orada kalabalıklaştığı zaman insanlar öne kaymaya çalışıyor. Bakın o insanların otokontrolü yok. O insanların otokontrolü yok. Ama dediğim gibi bak, parantez açmıştım. Çok yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. Şimdi oradaki insanları sanki biraz hani sığırmış gibi göstermeye çalışıyorum ama yani böyle. Şimdi insanı insan yapan kurallardır. Kurallar olmazsa hayvan oluruz. Ne demiştim? Ahlak anayasası Kur'an, değil mi? Yani Kur'an'a bakmaya da gerek yok sadece. Biraz mantık yürüttüğün zaman, bir düzen çerçevesinde ilerlediğin zaman, değil mi? Ne yapman gerektiğini bilirsin. İnsan gibi yaşamak. Bakın Batı toplumlarını hep eleştiriyoruz ama bilginin ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz değil mi? Onları eleştirirken bir de bunları görmek lazım. Toplumumuzda bunlar çok tartışılan şeyler ama hiç uygulanmayan şeyler.
O sıraya kaynak yapmak adaletsizliktir. Bu insanlar bu gibi durumlarda çok rahatsız olurlar. Mesela yolda bir yerde giderken o yolun bozuk olması, trafikteki düzensizlik, trafikteki adaletsizlik, hani emniyet şeridinden öne girenler, onu ben askerden evvel daha çocukken, gençken yapıyordum. Tam beynim yokken yapıyordum yani. Bakın bunlar bu insanların çok zoruna gider. Diyelim ki kendisi bir öğretmen, diyelim ki bir avukat, diyelim ki ticaret yapıyor, diyelim ki bir ressam, hiç fark etmez. Yaptığı meslek ne olursa olsun çevresindeki insanlara bunu gösterme çabasındadır hep. Bunu anlatma çabasındadır. Doğru olanı. Diğer insanlarla empati yapar. Bakın yani ne demek istiyorum? Bakın dünya ne zaman birilerinin kontrolüne yoğunluklu bir şekilde kitleler girmeye başladığı zaman ışık dediğim, yani nur, Allah nurumu tamamlayacağım diyor ya. İşte başta imandan o yüzden söz ettim. İman denilen şey sadece ibadet değil. Diğer insanın halini de anlamak. Karşında senin gibi düşünmeyen, ateist olan insanı da anlamak. O niye ateist? Onu anlamak. Belki senin yüzünden ateist o. Senin ona attığın hakaretler yüzünden, attığın çamurlar yüzünden ateist belki de. Hatta ateistlikten çıkıp din düşmanlığına dahi gidiyor bu insanlar. Sonra ne yapıyorsunuz? Aranızda tartışma yapıyorsunuz. İşte bu indigo insanlar bunu birleştirmeye geldi. Bunu tekrardan pekiştirmeye, insanların arasını yapmaya geldi diyebiliriz bir açıdan. Büyük, yani Deccal'den örnek vereyim, günümüzden örnek vereyim. Ben Deccalizmin olduğunu, Deccal var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Deccalizm diyorum ben buna. Çünkü görüyorum. Bunu diğer videolarda detaylıca anlatacağım. Çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Deccalizm denilen zamanın firavunu gibi şu anki dünya globalleştiği için, global sistem, ekonomi de globalleştiği için mevcut sistem Musa'ya ihanet eden kitlenin elinde olduğu için büyük şirketler politikaya dahi el uzatmaya başladığı için insanlar sıkışmaya başladı. Orta ölçekli KOBİ'ler ne oldu? Bitiyor değil mi artık? İşte bugün isim vermeyeyim. Büyük şirketler oluştu değil mi? İşte o alışveriş yaptığımız sayfalar var ya. Yurt dışındaki büyük alışveriş siteleri gibi. Siz biliyorsunuz isimlerini. Onlar ne yaptı? Orta ölçekli şirketleri bitirdi. Ne yaptılar? İnsanlar onlara kurye olarak çalışmaya başladı. Bir maaşa. Yani gelirini sabitlediler. Bakın tek dünya devleti projesi var. İki tarafında var. O taraflardan Illuminati videosuna bahsedeceğim. Tek Dünya Devleti projesi vardır. Bu Tek Dünya Devleti projesi adı altında New Age akımıyla beraber insanlar kendi istedikleri yöne doğru evirmeye çalışıyorlar. Yani günümüze baktığımız zaman durum böyle olduğu için günümüzden örnek vermek istedim. Böyle zamanlarda insanların yaşamının aslında kısıtlandığı, özgürlüklerinin özgürmüş gibi görünseler de değiller, kısıtlandığı zamanlarda bu insanlar gelirler. Bakın sağ-sol kavgası, işte muhafazakar, anti muhafazakar diyelim. Diğer insanların görüşlerini dile getirmek istemiyorum. Çünkü onlara saygı duyuyorum. Bence her dindar insan bir kere ilk önce ateist olmalı. Allah'ı bulmak için. Allah beni bulun diyor çünkü. Öyle dünyaya geldim, namaz kıldım, Müslüman oldum olmuyor işte. Bunu sürekli söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Artık nasıl algılıyorsanız algılayın. Hiç kusura bakmayın. Birbirinizle didişmekten artık bıkmadınız mı? İşte biz bunun için geldik. Indigo insanları bu şekilde örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Indigo insanları kendi içerisinde de anlatayım birazcık. 11, 19, 22, 33 diye sınıflandırılırlar. 11'ler 19 adayıdır. 19, 22, 22 de 33 adayıdır. Kendi içerisinde negatif olanları, pozitif olanları vardır. Dünyaya geldikleri zaman numerolojik anlamda ben daha demin söylediğim pozitif olanlarıydı. Dünyaya geldikleri zaman aldıkları isimlerden direkt 19, 22 ya da 11'lerse o insanlar negatife düşerlerse şayet, yani çevresinin baskısına dayanamayıp kendini de bulamadığı zaman, çünkü hissediyor, yoğun bir enerjisi var. İç enerjisi çok yüksek bu insanların. Şifacı özellikleri fazladır. Doğuştan direkt şifacı olarak gelirler. Hepsinde vardır o şifacı.
Hepsinde. O insanlarla temas ettiğiniz zaman rahatlamamanız mümkün değil. Gerçekten büyük biyoenerjileri vardır o insanların. Hepsinde istisnasız bunu görüyorum zaten. Fakat işte parantez, negatif oldukları zaman bu enerji onlarda vuku bulmaz. Tam tersi o yoğun enerji çok ağır bir enerjiye dönüşür. Normal bir insandaki enerjiyi, negatif enerjiyi hissedersiniz ama onlardaki gerçekten yani o büyük enerji direkt karanlık, negatif bir enerjiye dönüşür. O insanlar bu kadar aşırı negatife döndüğü zaman tarihte ispatlarıyla mevcuttur. 22'ler, 11'ler negatif oldukları zaman yani seri katiller, profesyonel hırsızlar dolu. Bu insanların gözlerine baktığınız zaman o insanların yoğun enerjisini görürsünüz. Yan yana durduğunuz zaman ki arkadaşınızsa, herhangi bir tanıdığınızsa onların o felsefik düşüncesini, o simetrik durumlarını, adalet duygularını görürsünüz. Çok fazla düşünürler, çok derin düşünürler. Büyük düşüncelerin insanlarıdır. Basit, gündelik, gıybettir, saçma sapan konulardır, boş konulardır. Onlarla ilgilenmez bu insanlar. Her ne iş yaparlarsa yapsınlar. Negatifleri dahi büyük hedefleri vardır. Yani kötü de olsa hedefleri yine büyüktür. Basit işlerle uğraşmazlar. Doğuştan bilgilidirler. Ne demek doğuştan bilgilidirler? Sanki içlerinde bunu hep hissederler. Bir şeyleri biliyormuş da, bir şeylerin farkındaymış da sanki adını koyamıyormuş gibi olurlar. Benim dediğim gibi bakın bu insanlar farklı insanlar. Yoğun enerji olduğu için akaşık kayıtlara ulaşabildikleri için boyutlarda bazı melekler vardır. Görevli melekler. Üst meleği ala'nın yönettiği 4 büyük meleğin görev dağılımı yaptığı boyutlar arasında görevli melekler vardır. Ezoterik cemaatler bunu çok iyi bilir. Bu melekler bu sistemi yönetirler. İlgili o kişiyi alakadar eden kadar onlara bilgi gelir. O akaşik kayıtlar dediğim bilgi hattından. Bundan dolayı bu insanlar bunun farkında olurlar. Adını koyamazlar belki ama ki artık bunu adını koyabilecekler bu yıllardan sonra öğrenenler. Bundan dolayı bu insanlar sürekli bir araştırma içerisinde, kendini bulma içerisinde olur. Bu arada İstanbul NP hastanesi vardır. NP. Beyin Hastanesi İstanbul'da. Bu hastane indigoların varlığını kanıtlıyor, söylüyor. Yani bu çocukların zihinleri bu şekilde çalışıyor diyor zaten. Yani bilimsel de bir şeydir artık. İranlı bir profesörün de araştırmaları var. Şunlar oluyor diyor. Adam çok güzel araştırmış. Numerolojiyi bilmiyor adam. Çok güzel araştırmış profesör. Özelliklerini tek tek belirlemiş. Yıllarca araştırmış bu adam. Farkındaymış o da. Anlatıyor adam 4 ya da 5 gruba. Sanırım 5 gruba ayırmış. Yani dediğim gibi bu indigo insanlar 11, 19, 22, 33'ler de kendi içlerinde statü ayrılıyorlar. Yani statüden kastım burada bakın. Dünyadaki gibi bir piramit yok burada. 33'ler 22'lere hizmet eder. 22'ler 19'lara, 19'lar 11'lere hizmet eder. Ve bu dördü de diğer insanlara hizmet eder. Baştan beri bunu anlatmaya çalışıyordum aslında. Bütün anlatmaya çalıştığım, bu verdiğim örneklerle anlatmaya çalıştığım şey buydu. Bu insanlar kendilerini geliştirdikleri ölçüde, kendilerini geliştirirlerse sistemde onlara o bilgiyi akıtır, o enerjiyi akıtır, hal ve tavırlarıyla, yaşantılarıyla diğer insanlara örnek olurlar. O insanlar da tekrardan kendilerini hatırlarlar. Yani Ademoğlu olduklarını, Ademoğlu'nun ne olduğunu hatırlarlar. Lilith soyundan yani Kabil soyundan gitmekte ısrar etmezler. Yine bakın ilk önce ben kendimizi eleştiririm. Öyle direkt karşıya çamur atmam. İlk kendinden başlayacaksın. Egolu insan karşıyı eleştirir. Özgüvenli insan kendini eleştirir. Müslümanız diyoruz değil mi? O zaman ona göre aklımızı başımıza alacağız. İlk önce ilk ayetten başlayacağız. Ne olduğumuzu, aslında Allah'ın ne demek istediğini bulmaya çalışacağız. Allah istese ilk ayette ya Muhammed bana secde et diyemez miydi? Bu koskoca sistemin mimarı yani değil mi? Oku dediyse bir şey var orada. İndigolarla alakalı diyeceğim şu an aklıma gelen bu kadar. Video çok uzayacak. Sorularınızı, eleştirilerinizi aşağıya yazın yorumlara. Kanala abone olun. Ben çok daha farklı, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler vereceğim. Bunlar büyük ihtimalle sizin hayatınızda bir dönüm noktası, kırılım noktası yapacak diye tahmin ediyorum. Abone olun, videoları paylaşın. İnsanlara eğer ki düşüncelerimi doğru buluyorsanız, katılıyorsanız insanlarla paylaşın. Beni eleştirmekten çekinmeyin. Yanlışlarım varsa söyleyin size göre. Aşağı yorumlara yazın. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
büyük ihtimalle bu Indigo videolarını bir seri gibi yapabilirim belki. Daha eğlenceli yönlerini de söyleyeceğim. Farklı güzel yönlerimiz de var. Onlardan da bahsedeceğim. Merak ettiklerinizi sorun. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun.